Bu gece seni sessizliğin tam ortasına davet ediyoruz. Ama bu öyle bildiğin sessizlik değil. Evren kadar geniş, insan zihni kadar derin bir sessizlik bu. Gökyüzüne hiç uzun uzun baktın mı? O karanlığın içinde tek tek parlayan ışıklara. Hepsi aslında birer yıldız. Ve onların çoğu bizim güneşimiz gibi. Çevrelerinde dönen gezegenleri var. Bazıları dünyaya benziyor. Bazıları ise belki bizden çok daha yaşlı. Hatta belki bir zamanlar canlıydı. Evren öyle büyük ki onu anlamaya çalışmak bile başlı başına bir delilik. Sadece Samanyolu'nda 200 milyardan fazla yıldız var. Evrenin tamamında trilyonlarca. Ve bütün bu olasılıklar arasında biz neden hala bu kadar yalnızız? Eğer yaşam sadece tesadüf değilse, eğer evren gerçekten hayatla dolup taşabilecek kadar cömertse, niye başka hiçbir yerden ses gelmiyor? Niye hiçbir sinyal almıyoruz? Niye gökyüzü bu kadar sessiz? İşte bu sessizlik bilim dünyasında yıllardır yankılanan bir soruya yol açtı. Ve o soru bir adamın tek cümlesiyle bütün evreni sarstı. Peki ama neredeler? Bu kısa ama sarsıcı cümle bugün Fermi paradoksu olarak biliniyor. Ve o paradoks insanlığın en derin korkularından birini tetikliyor. Gerçekten yalnız mıyız? Yoksa herkes geldi, yaşadı ve yok mu oldu? Bazı bilim insanlarına göre bu sessizlik sadece bir tesadüf değil, belki de bir uyarı. Çünkü belki de bizden önce gelen herkes aynı sona ulaştı. İşte bu korkutucu ihtimal büyük filtre denen teoriye dönüşüyor. Belki evrende zeka gelişiyor ama her defasında aynı noktada yok olup gidiyor. Ve biz şu an o noktaya yaklaşıyor olabiliriz. Hazır ol. Çünkü birazdan duyacakların sadece gökyüzünü değil, kendi varoluşunu da sorgulatacak. Ve belki bu sonsuz sessizliğin içinde bir fısıltı yükselecek. Ya yalnız değilsek? Ama hayatta kalmak, var olmaktan çok daha zorsa. Yıl 1950. Amerika'da Los Alamos laboratuvarında birkaç bilim insanı öğle yemeğine oturmuş. Sohbet ediyordu. Konu uzaya geldi. Galaksilerden, yıldızlardan, gezegenlerden bahsediliyordu. Ve o sırada masadaki adamlardan biri bir cümle kurdu. Öyle bir cümle ki ortam bir anda sessizliğe büründü. Peki ama neredeler? Bu soruyu soran kişi Enrico Fermi'ydi. Atom bombasının arkasındaki en büyük isimlerden biri. Ama o gün ortaya attığı bu basit soru bugün hala bilim dünyasının çözmeye çalıştığı en büyük bilmecelerden birine dönüştü. Biz bunu artık şöyle biliyoruz. Fermi paradoksu. Fermi paradoksu şu sorunun tam ortasında durur. Evren bu kadar büyükse biz neden bu kadar yalnızız? Ve bu düşünce 3 temel gözleme dayanır. Sadece bizim galaksimiz Samanyolu'nda 200 milyardan fazla yıldız var. Ve tüm evrende trilyonlarca galaksi. Saymak bile imkansız. Artık biliyoruz ki neredeyse her yıldızın çevresinde bir ya da birkaç gezegen var. Ve bazıları Dünya'ya neredeyse tıpatıp benziyor. Evrenin yaşı yaklaşık 13,8 milyar yıl. Dünya ise 4,5 milyar yaşında. Zeki bir yaşamın gelişmesi için fazlasıyla uzun bir süre geçti. O zaman bu kadar büyük bir evrende bu kadar çok gezegen varken ve bunca zaman geçmişken neden hala hiçbir iz yok? Neden bize ulaşan tek bir sinyal bile olmadı? Neden gökyüzü bu kadar sessiz? Teleskoplarla yıldızları izliyoruz. Radyo sinyallerini dinliyoruz. Hatta uzaya mesajlar bile yolladık. Ama hiç kimse cevap vermedi. Ne bir ses, ne bir sinyal. Ne de biz de buradayız diyen bir yankı. Ve işte tam bu noktada bilim insanlarının kafasına çok daha karanlık bir düşünce belirdi. Ya bu sessizlik doğal değilse? Ya biz aslında henüz geçemediğimiz bir eşikteysek? Ya da daha kötüsü hiç kimse o eşiği geçememişse? İşte bu düşünce sadece bir uzay sorusu değil. Aynı zamanda insanlık tarihinin en ürkütücü ihtimallerinden biri.
Ve belki de bu yüzden gökyüzü bu kadar sessiz. Büyük filtre. Kulağa sadece bir teori gibi geliyor olabilir. Ama aslında bu fikir evrendeki sessizliğin arkasında duran en güçlü ve belki de en ürkütücü açıklamalardan biri. Bu görüşe göre bir uygarlığın başka yıldızlara gidip iz bırakabilmesi için önce çok büyük engelleri aşması gerekiyor. Bunlar yaşamın ortaya çıkışından zekaya kadar evrimsel yolculuğun belli başlı aşamalarından karşımıza çıkan ölümcül eşikler. Ve bu eşiklerden geçen her tür ya devam eder ya da sessizce yok olur. Ama ya biz bu engellerin bazılarını çoktan atlattıysak? Bu düşünce Fermi paradoksuna verilebilecek en iyimser yanıtlardan biri. Belki biz gerçekten de hayatta kalmayı başarmış birkaç şanslı medeniyetten biriyiz. Belki de bir mucizenin sonucu, bir rastlantının izi, bir olasılıklar zincirinin sonunda ayakta kalan tek noktayız. Ama eğer bu doğruysa o zaman neleri geçmiş olmamız gerekiyor? Gelin birlikte bakalım. İlk olarak yaşanabilir bir gezegenin oluşması. Önce gezegen olacak. Ama öyle rastgele bir kaya parçası değil. Yıldızdan ne çok yakın ne çok uzak olacak. Kendi ekseninde dengeli dönecek. Atmosferi olacak, manyetik alanı olacak. Ve en önemlisi su tutabilecek. Bu kadar detayı aynı anda tutturmak düşündüğümüzden çok daha zor olabilir. Ve belki de evrende bu şartları karşılayan gezegen sayısı düşündüğümüzden çok daha azdır. Yaşamın başlaması. Abiyogenez. Diyelim ki gezegen hazır. Peki ya yaşam? İlk hücrenin ortaya çıkması lazım. Yani cansız moleküllerin bir araya gelip canlı bir sistemi oluşturması gerekiyor. Bilim buna abiyogenez diyor. Ama bu süreci biz hala laboratuvar ortamında bile tekrar edemedik. Nasıl oldu? Neden oldu? Kaç kere oldu bilmiyoruz. Belki de bu olay tüm galakside sadece bir kere gerçekleşti. Ve biz o tekil mucizenin sonucu olabiliriz. Tamam, basit yaşam belki daha sık oluşuyor olabilir. Ama karmaşık yaşam bambaşka bir mesele. Tek hücreliden çok hücreliye geçmek. Süngerlerden balıklara, oradan memelilere kadar giden bir yol. Hiç kolay değil. Evrim düz bir yol gibi ilerlemiyor. Sürekli sapıyor, tıkanıyor, geriliyor, başa dönüyor. Ve bazen Kambriyen patlaması gibi tuhaf sıçramalarla değişiyor. Yani bu süreçte her yerde yaşanacak bir şey değil. Peki ya zeka? Beyin yeterli değil. Soyut düşünce, plan yapma, iletişim kurma. Teknoloji üretme gibi yeteneklerin bir araya gelmesi gerekiyor. Dünyada milyonlarca canlı türü var. Ama bunu yapabilen sadece bir tanesi oldu. İnsanlar. Yani Homo sapiens. Bunca olasılık içinden sadece tek bir zeki tür çıkmışsa o zaman zeka da evrimsel olarak pek de kolay gelişen bir şey olmayabilir. İşte bu aşamalardan her biri bir filtre gibi karşımıza çıkıyor. Ve bu filtrelerden her geçiş evrendeki yalnızlığımızı biraz daha anlamlı kılıyor. Ama eğer biz gerçekten bu engellerin çoğunu geçtiysek, eğer bu filtreler bizim ardımızda kaldıysa, o zaman bu sessizlik korkmamız gereken bir şey değil. Belki de kozmik bir tebriktir. Belki de evrendeki ilk ses biziz. Ve eğer öyleyse yıldızlara ulaşmak artık sadece bir ihtimal değil, bir sorumluluk. Şunu bir düşün. Bunca yıldız, bunca gezegen. Bu kadar çok ihtimalin olduğu bir evrende neden bu kadar sessizlik var? Belki de cevabı yanlış yerde arıyoruz. Sorun yaşamın başlamasında değil, ilerlemesinde olabilir. Çünkü ya büyük filtre hala önümüzdeyse, ya asıl tehlike biz daha galaksilere ulaşmadan kapımızı çalacaksa. İşte bu düşünce Fermi paradoksunun en karanlık, en ürpertici açıklamasına dönüşüyor. Biz henüz o ölümcül eşiğe ulaşamadık. Ama o eşiğe yaklaşmamız an meselesi olabilir. Ve belki de bizden önce gelen herkes tam bu noktada yok oldu. Bu fikrin kendisi bile tüyler ürpertici. Çünkü demek oluyor ki her gelişmiş uygarlık
sonunda kendi yarattığı yıkımla karşılaşıyor. Aynı yolu yürüyorlar ve sonunda hepsinin vardığı yer sessizlik. İnsanlık tarihine bak. Her büyük ilerleme yanında bir yok oluş riskini de getirmiş. Nükleer silahlar geliştirildiğinde ilk kez tek bir karar tüm gezegeni yok edebilir hale geldi. Soğuk Savaş'ta dünya sadece o düğmeye basılmadığı için hayatta kaldı. Ama o düğme hala duruyor. Belki de başka medeniyetler o düğmeye bastı ve ondan sonra onlardan hiçbir iz kalmadı. Bir medeniyet geliştikçe daha çok tüketiyor, daha fazlasını istiyor ve sonunda kendi gezegenini tüketmeye başlıyor. Atmosferi bozuyor, okyanusları ısıtıyor, ormanları yok ediyor ve doğa da sessizce cevap veriyor. Belki de bizden önce gelen uygarlıklar da aynı hatayı yaptı ve kendi yuvaları mezarlarına dönüştü. Teknoloji bir mucize gibi görünüyor ama aynı zamanda en büyük tehdit de olabilir. Yapay zeka bir gün bizi geçerse onu kontrol edebilir miyiz? Ya da kendini kopyalayabilen nanobotlar tüm gezegeni gri çamura çevirirse? Bunlar bilim kurgu değil. Bugün laboratuvarlarda gerçek olarak tartışılıyor. Ve belki de uzayın bu sessizliği başka yerlerde bu felaketlerin çoktan yaşandığını fısıldıyor. Evren çok büyük. Ama bu büyüklük bizi rahatlatmıyor. Tam tersine daha da yalnız hissettiriyor. Çünkü gökyüzünde ne kadar çok yıldız varsa, her biri ne kadar umut verici görünüyorsa, aynı oranda cevapsız kalan sorular da artıyor. Sessizlik derinleşiyor. Fermi paradoksu sadece uzaya yönetilmiş bir soru değil aslında. İçimizde tutulan bir ayna. Ve belki de büyük filtre o aynada görmekten en çok korktuğumuz şey. Eğer büyük filtre arkamızdaysa o zaman biz evrendeki en nadir başarı öykülerinden biriyiz demektir. Düşünsene, 13.8 milyar yıl boyunca trilyonlarca gezegen, sayısız deneme ve içlerinden sadece biri bu kadar karmaşık bir hayatı başarabildi. Dünya. Bu durumda yalnız değiliz ama belki eşsiziz. Bu gezegen sıradan bir taş parçası değil, bir kozmik mücevher. Evrenin sonsuzluğunda hayatın gerçekten yeşerebildiği çok az yerden biri. Eğer o büyük engelleri aştıysak, eğer filtre geride kaldıysa, o zaman artık görevimiz sadece hayatta kalmak değil. Bu mucizeyi geleceğe taşımak, yıldızlara götürmek. Başka yaşam ihtimallerine ilham olmak. Ama eğer filtre hala önümüzdeyse, o zaman bu sessizlik sadece bir boşluk değil, bir uyarı olabilir. Galaksiler arası bir mezarlığın içinde ilerliyoruz belki de. Ve her adımda birilerinin geride bıraktığı boşluklarla karşılaşıyoruz. Hiçbir iz yok. Sadece sessizlik. Belki de o sessizlik başaramadılar diyor bize. Ve biz şu an aynı sınavın eşiğindeyiz. İklim krizi, kontrolden çıkan teknoloji, bencillik ve kibir. Filtreyi oluşturan her şey. Şimdiden hayatımıza sızmış durumda. Ve belki de bu testi vermeye başladık bile. Sadece süresinin farkında değiliz. Ya geri sayım çoktan başladıysa, ya bu bizim son şansımızsa. Yalnızca yıldızlara bakmadık. Kendi içimize de döndük. Sıradan bir öğle yemeğinde sorulan bir cümleyle başlayan ama insanlığın kaderine kadar uzanan o yolculuğun izini sürdük. Fermi paradoksu ve onun gölgesinde duran o sarsıcı ihtimal, büyük filtre. Evrenin derinliklerine baktık. Milyarlarca yıldızın ardındaki o sonsuz sessizliği dinledik. Ama bu sessizlik bir yokluk değil, bir olasılık, bir uyarı, bir fısıltı. Belki milyonlarca medeniyet doğdu ama hepsi aynı sınavda kayboldu. Ve şimdi bu sessizlik bizim önümüzde açılmış görünmez bir uçurum gibi duruyor. Belki de ilk kez bir uygarlık o filtreyi geçmeyi başaracak. Belki de bu kez bir tür sadece yıldızlara ulaşmakla kalmayacak. Aynı zamanda kendi gezegenine, kendi varlığına da şefkat gösterebilecek. Ve belki de bu sessizlik
anlamla dolacak. Belki biz daha önce hiç kimsenin yapamadığı bir şeyi yapacağız. Ama bunun için sadece bilgi yetmez. Teknoloji de yetmez. Güç zaten hiç yetmez. Gereken şey farkındalık, sorumluluk ve belki de biraz tevazu. Çünkü evren şimdi sessiz olabilir ama sonsuza kadar sessiz kalacak diye bir kural yok. Ve o ilk sesi belki de biz çıkaracağız. O ses bir motor sesi olmayacak. Bir sinyal, bir çığlık da değil. Bir anlayış olacak. Tüm varoluşa fısıldanan, ben buradayım diyen bir bilinç. Ve belki de evrenin en büyük sırrı biz onu anlamaya çalışırken açığa çıkacak. Bir sonraki bilinmeyeni birlikte keşfetmek üzere. Sorgulamaya, merak etmeye ve anlamaya devam edin.